Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Öncelikle Yaman ve Seher'in çok sevimli bebeklerinin olmasını istiyorsanız, ayrıca Yaman'ın Seher'e güvenmekten vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz öğrenmiş olalım. Seher ve Yaman'ı bekleyen sürpriz haber ne? Yaman Seher'e duygularını açıklayacak mı? Seher ve Yaman'ın sahte evliliği gerçek olacak mı? İkbal planlarında başarılı olacak mı? İşte bütün sorularınızın yanıtları ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimizin yeni bölümünde Seher, Yaman'ın telefonda kendi fotoğrafını gördü. Seher bu fotoğrafı görünce çok sevindi. Çünkü Yaman her zaman aklında olduğunu anladı. Önceki bölümlerde de Yaman Seher'e kendi fotoğrafını fark etmişti. Çiftimiz artık birbirlerini sevdiklerinin farkında. Bu yüzden ilk olarak Yaman Seher'e aşkını açıklayacak. Seher de Yaman'a aşık olduğu için çok sevinecek. Artık birbirlerine olan itirafları da gerçekleştiğine göre çiftimizin evliliklerinin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir engel kalmadı. Seher ve Yaman için artık güzel günler onları bekliyor. Çünkü Seher ve Yaman birlikte olacak. Bunun sonucunda da Seher'den sürpriz bir haber gelecek. Seher, Nadire anne ile doktora gidecek. Doktor, Seher'e hamile olduğunu söyleyince Seher ne yapacağını bilemeyecek. Ardından Seher, Yaman'a bir bebeklerinin olacağını haber verecek. Yaman da bu müjdeli haberi duyduğunda çok duygulanacak. Tabi bu haberi duyan İkbal ve Zuhal sinirden deliye dönecek. Çünkü Zuhal, Yaman'ı tamamen kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden Zuhal artık kendisine engel olamayacak. İkbal ise kendi planlarını gizliden devam ettirecek. Bu sebeple Yaman, Zuhal'in gerçek yüzünü görünce onu konaktan atacak. Ama bir süreliğine daha İkbal konakta kalıp kötülükler yapmaya devam edecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa hem hayatı hem de aşkları ciddi zarar görecek. Diğer yandan Kara İbrahim'e kızmıştı. İbrahim'in kalbi kırıldığı için Kara'dan uzaklaşacak. Ama sonradan Kara pişman olacak. Ve Kara, İbrahim'in kırılan kalbini düzeltmek için elinden geleni yapacak. Hatta bu konuda Kiraz da Kara'ya yardımcı olacak. Kara ve İbrahim aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduktan sonra sevgili olacaklar. Bundan sonra Kiraz ve Ali de birbirine duygularını açıklayacak. Yani yakında Kiraz ve Ali'nin de sevgili olduğu sahneleri seyredeceğiz. Peki sizce İkbal, Seher ve Yaman'ı ayırmayı başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Seher ve Yaman için artık çok güzel günler başlıyor. Çünkü çiftimizin evlenmesiyle her şey yeniden düzenlenecek. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher yakınlaşmaya başlayacak. Yaman'ın önceki amacı Yusuf için Seher ile evlenmekti. Ama Yaman'ın unuttuğu bir şey vardı. O da Seher'in temiz kalbini sevip onu kendisine aşık etmesiydi. Yaman, Seher'e aşık olunca tüm fikirleri değişti. Yaman bu sayede kötü karakterinden de kurtuldu. Hatta Arif Baba ve Yaman konuşurken Arif Baba ona müjdeyi vermişti. Çünkü Arif Baba ona aşka güvenirsen sahana ihanet etmez demişti. Yaman'ın Seher'e olan aşkı artık tamamen anlaşılacak. Aslında Yaman aşkını gizlemeyi istemişti. Ama sonradan Seher Yaman'ın kendisine aşık olduğunu fark edecek. İlk olarak Yaman sabredemeyip Seher'e aşkını itiraf edecek. Seher de Yaman'a aşık olduğu için çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Zaten Yaman için bu evlilik gerçek bir evlilikti. Çünkü Yaman eğer Seher benimle evlenirse gerisi kendiliğinden gelecek diye belirtmişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher'le olan evliliğinin gerçeğe dönüşeceğinin kanıtlamaktadır. Seher şimdilik Yaman'dan utansa da yakın zamanda ona iyice alışacak. Seher, Yaman'la evlendikten sonra bu evliliğin hayallerindeki gibi olduğunun farkına varacak. Yani bundan sonra Seher ve Yaman'ın aşk dolu sahnelerine şahit olacağız. Tabi bu vakte kadar onların artık çok dikkatli hareket etmesi gerekecek. Çünkü hatırlarsanız İkbal yine kötü planları hazırlamaya başlamıştı. Seher'in konaktan ayrılması için sahte kanıtlar hazırlamıştı. Yakında sahte dosyaları İkbal ve Zuhal yeniden hazırlayacak. İkbal ve Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikte uyumadıklarını gördüklerinde bu evliliğin formalite olduğunu anlayacaklar. Bunun üzerine İkbal hemen harekete geçecek. Ayrıca İkbal tehlikeyi en aza indirmek için Zuhal'i kullanacak. Bunun üzerine İkbal tüm topladığı sahte delilleri Zuhal'e verecek. Zuhal de sahte delilleri aldığı gibi Yaman'ın yanına koşacak. Zuhal yine Yaman'a Seher'in para avcısı olduğunu söyleyecek ve Zuhal Yaman'a Seher'den ayrılması gerektiğini söyleyecek. Yaman da Zuhal'e kızıp onu oradan kovacak.
Zuhal de Yaman'ın masasına sahte delilleri bırakacak. Yaman'a eğer bana güvenmiyorsan bu delilleri incelemelisin diyecek. Zuhal'in bu konuşması ilk başta Yaman'ı çok sinirlendirecek ama daha sonradan bu şüpheler Yaman'ı rahat bırakmayacak. Yaman ise Zuhal'in kendisine verdiği sahte delillere göz atacak. Yaman sahte delilleri görünce neye uğradığını şaşıracak. Çünkü Yaman Seher'in bir dolandırıcı olamayacağını sanıyordu. Ama Yaman şimdilik Seher'e az da olsa güvenmeye devam edecek. Çünkü Seher'den ayrılırsa Yusuf'u sosyal hizmetlere götüreceğini biliyor. Bundan dolayı Yaman Seher ile olan evliliğini devam ettirecek. İkbal'in amacı Kırımlı mirasını elde etmektir. Bu yolda elinden geleni yapacak. Önceleri Yaman ve Seher'i ayırmayı düşünecek. Bu planında başarılı olamayınca Seher'i ortadan kaldırmak isteyecek. Ama Yaman sayesinde Seher'e hiçbir zarar gelemeyecek. Çünkü Yaman Seher'i koruyacak. Selim ise Seher'in Yaman ile evli kalmaması için çaba gösterecek. Çünkü Selim Seher'e takıntılı bir şekilde aşıktır. Ama Seher Selim'e asla evet demeyecek ve Selim mahvolacak. Bu yüzden Selim zorlu günler bekliyor. Ali ve Kiraz birbirine aşık oldu. Çünkü ikisi de her an birbirini düşünmektedir. Ama Ali ve Kiraz'ın aşklarını birbirlerine anlatmaları zor olacak. İlerleyen bölümlerde Ali ilk adımı atan taraf olacak ve Kiraz aşkını itiraf edecek. Ama onların önünde Sultan Ala engeli olacak. Çünkü Sultan Ala Ali ve Kiraz'ın birlikte olmasını istemiyor. Bu yüzden önceleri onları ayırmayı deneyecek. Ama sonradan Sultan Ala hata yaptığını anlayacak. Ama Sultan Ala ilk zamanlar Kiraz ve Ali birlikteliğine karşı çıkacak. Sultan Ala Osman amcanın ölümünden Kiraz'ı sorumlu görmektedir. Bu yüzden Kiraz ve Ali'nin kavuşmasına izin vermeyecek. Begüm sorunu ise şimdilik bitti. Çünkü Begüm en son Almanya'ya gitti ve Begüm Ali ile vedalaştı. Bu yüzden Begüm Kiraz ve Ali aşkının önündeki engellerden olmayacak. Begüm diziden giderek bazı sırları da beraberinde götürdü. Çünkü Begüm'ün Osman amcayı öldürdüğü hala gizemini koruyacak. Ve Sultan Ala tüm bunların sorumlusu olarak Kiraz'ı görecek. Ama sonradan Sultan Ala gerçekleri öğrenecek. Hatta Sultan Ala Kiraz'a kötü davrandığı için pişman olacak. Bunun üzerine Kiraz ve Ali'nin önündeki tüm engeller kalkmış olacak. Yani Ali ve Kiraz birlikteliği tüm heyecanıyla devam edecek. İbrahim, Kara'nın kendisine kızması üzerine çok üzülecek. Çünkü en son Kara, İbrahim'in kalbini kırmıştı. İbrahim de Kara'yı canından çok sevmektedir. Bu yüzden Kara'nın kendisinden uzak durması onu çok üzecek. Bir süreliğine Kara, attığı hatanın farkına varamayacak. Çünkü Kara geçmişinden dolayı kimseye bir şans vermeyi düşünmeyecek. Hatta Kara'nın üzüntülü geçmişi bir süreliğine daha baskın olacak. Bunun üzerine Kara, İbrahim'i kendisinden uzak tutacak. Ama sonradan Kiraz devreye girecek ve Kiraz Kara'ya hata yaptığını söyleyecek. Ayrıca Kiraz Kara'ya İbrahim'in bir şans hak ettiğini belirtecek. Kara ise hata yapıp yapmadığını sorgulayacak. Sonradan Kara pişman olup İbrahim'in kalbini onaracak. İbrahim Kara'nın bu konuşması üzerine çok sevinecek. Artık Kara ve İbrahim hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Yani Kara ve İbrahim sevgili olacaklar. Tabi bu sayede Kara kötü geçmişinden kurtulacak. Bu analiz videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.